Bugün sizlere hem çok pratik hem de çok lezzetli tahinli şerbetli bir tatlı tarifi hazırladım. Lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Yapımı da oldukça pratik. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tatlımızın yapımına öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyu alıyorum. Daha sonra ocağın altını açıp içerisine bir dilim limon ekliyorum. Limonu ekledikten sonra şerbetin kaynamasını bekliyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve 15 dakika kısık ateşte şerbeti kaynatıyorum. Şerbet kaynarken de ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şerbet kaynamaya başladı. Şimdi 15 dakika boyunca kısık ateşte şerbeti kaynatıyorum. Ve şerbetimiz artık hazır. Hemen ocağın altını kapatıyorum ve şerbeti soğumaya alıyorum. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Şerbet soğuduktan sonra hemen tatlının yapımına geçiyorum. Oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağı. Tereyağının bu şekilde yumuşak olması gerekiyor. Yarım su bardağı tahin. Merak etmeyin, bardağı güzelce sıyırdım. Tahin ve tereyağını kaba aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Şimdi de içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı sirkeyi de ekledikten sonra tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Sirke olarak ben üzüm sirkesi kullandım. Elma ya da üzüm hiç fark etmiyor. Sıvı malzemelerin hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi de artık un ilavesi yapabiliriz. İlk etapta 3 su bardağı unu ekliyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Çay bardağımın ölçüsü de 100 mililitredir. Unu ekledikten sonra hamuru kaşıkla toparlıyorum. Normalde bu tarifte genelde 3 ila 3,5 su bardağı arası un kullanıyordum. Ama bu defa sadece 3 su bardağı kullandım. Bunu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Kullandığınız unun markasını değiştirdiğiniz zaman tariflerde kullanacağınız unun miktarı da değişiyor. Lütfen buna dikkat edelim. İlk etapta 3 su bardağı unu ekledim. Yarım su bardağını da yanıma aldım. Şimdi hamuru yoğuracağım ve kıvamına göre eğer gerekirse un ilavesi yapacağım. Hamur gayet güzel bir kıvamda, artık un ilavesi yapmayacağım. Yani fazladan getirmiş olduğum yarım su bardağı unu geri götürüyorum. Bunu artık kullanmıyorum. Sadece çok az bir şey alıp kaşığı temizlemek için kullandım. Hamuru şöyle bir 1-2 dakika toparladıktan sonra içerisine yarım su bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Ve bu aşamadan sonra 1 dakika daha yoğuruyorum. Hamur zaten çok kolay bir şekilde toparlanan bir hamur. Çok fazla yoğurmaya gerek yok. 2-3 dakika yoğurmamız yeterli olacaktır. Hamurum artık hazır. Hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olmalı. Şimdi hiç beklemeden hemen hamurumuza şekil vermeye başlayalım. Hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça alıp önce elimle iyice sıkıştırıyorum. Hava boşluğunu bırakmayalım. İyice sıkıştırdıktan sonra tezgahta rulo yapıyorum. Rulo yaparken hamuru çok fazla yıpratmadan çok yavaş hareketlerle yapalım. Çünkü dağılmaya müsait bir hamur. Yavaş hareketlerle rulo yapıp şöyle bir üzerine bastırıyorum. Daha sonra da çatalla şekillendirip dilimliyorum. Dilimlerini istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Ben ortalama 2 parmak genişliğinde dilimlere böldüm. Bu arada hamuru yoğurduktan sonra, yani şekil vermeye başlamadan önce fırınımızı da açalım. 180 derece alt üst ayarda ısınsın. Önceden ısınmış fırında pişireceğiz.
Hamura şekil verip dilimledikten sonra her dilimi elime alıp sağını solunu düzeltiyorum ve tepsiye diziyorum. Tepsi olarak büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Tepsiye dizerken de aralıklı bir şekilde dizelim. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde hazırladım ve artık pişmeye hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Fırından hemen almayalım. Üzeri böyle kızardıktan sonra alalım. Fırından aldıktan sonra sadece 3 dakika bekleyelim. Kesinlikle soğutmayalım. İlk sıcağının çıkmasını bekleyelim sadece. 3 dakika sonra tatlı sıcak şerbet buz gibi şerbetiyle buluşturalım. Eğer tatlıyı soğutursanız maalesef şerbetini çekmeyecektir. 2-3 dakika bekledikten sonra hemen şerbetiyle buluşturmamız gerekiyor. Bütün şerbeti tatlıların üzerine döktükten sonra mümkünse serin bir yerde, balkon gibi bir yerde bekletelim ve iyice şerbetini çeksin. Benim vaktim olmadığı için 1,5 saat kadar beklettim. Eğer vaktiniz varsa bu tatlıyı bir gün öncesinden hazırlayın. Buzdolabında dinlendirin. Kıvamı çok daha güzel olur. Ve tatlımız artık servise hazır. Şimdi hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Hem lezzeti hem de kıvamı çok güzel oldu. Ayrıca yapımı da çok basit. 10 dakikada hamuru yoğurup şekillendirip fırına atabiliyorsunuz. Gerçekten çok pratik. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler tatlının son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere yapımı çok kolay, lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.